espri gibi gelebilir ama ben bu halimle bara bile gidiyorum yani. Öyle şey değil. En çok pantolon giymeyi özledim ya. Vallahi. Lavabo küçülmeye başlayınca anladım. Ben uzamışım. Çok şaşırıyor. Ben arabayla geldiğim için şaşırıyor. Araba kullanıyor bu arada. Arabayla geliyorum derken arabayı kendi kullanıp da geliyor. Ben çok ağrı bekliyordum. Yalan yok yani. Çok bekliyordum. Merhabalar, bugün hastamla birlikteyim. 2 ay oldu yaklaşık ameliyat olalı. Değil mi? Tam bugün 2 ay oldu. Aynen. Tam bugün 2 ay oldu. Yaklaşık 7 santime ulaştık gibi. 6,5-7'deyiz. 6,5-7 doğru. Gayet de güzel gidiyor. İyi gidiyoruz yani. Bu zamana kadar bir kere ağrım var diye geldi. O da geçen O da haftaydı. geçen haftaydı ya. Vallahi ben zaten motivasyonu yüksek bir adamım arkadaşlar. Yani 2 ayda ben iyi ilerledim. Aynen. Acı olmadığımı illaki olacaktı. Yani çünkü ben girdiğim ameliyatın nasıl zor bir şey olduğunu da biliyordum ama öyle çok da tahammül edilmeyecek, aman aman acı çekilecek yüksek acısı olan bir şey değildi. İlk defa geçen hafta çok acıdığını Aynen. söyledim ama. Nasıl Ama geçiyor genel olarak? İyi gidiyor. Bir de ben çok geziyorum biliyorsun. Yani hiç şey yapmıyorum. Yani yerimde durmuyorum. Senin dışında da çalışmalar yapıyorum. Ama iyi gidiyor. Yani sadece bu ayın sonunda artık en çok pantolon giymeyi özledim ya. Vallahi. Bu ay çıkarıyor zaten. Bu ay sonunda. çıkarıyoruz. Yani öyle diyorum ya, çok büyük bir acı çekmedim. Hani veya böyle gözümde büyüttüğüm bir acı yoktu. Zaten ben ameliyat olduktan hemen hemen 10-15 gün sonra araçla gidip gelmeye başladım. O yüzden ister istemez olacaktı o kadar acı da, ama öyle çok da çekinmeyecek bir şey değil. Ama iyi gidiyor. Bir de burada sen veya diğer arkadaşlar çok da güzel şey veriyorsunuz ya. Motive veriyorsunuz. O bize motivasyon veriyor aslında bazen. Hastalarınıza. İyi. Böyle hastanın canı sıkkın olduğu zaman diyoruz gidin konuşun. Ama şey oluyor. Mesela şimdi çoğu şaşırıyor. Ben arabayla geldiğim için şaşırıyor. Araba kullanıyor bu arada. Arabayla geliyorum derken arabayı kendi kullanıp da geliyor. O yüzden diyorum, yeni müşterileriniz geldiğinde bisiklette kullanabilirim. Ama iyi gidiyor, güzel gidiyor. Yani ben çok ağrı bekliyordum. Yalan yok yani, çok bekliyordum ama diyorum ya, ilk defa geçen hafta bir acımaya başladı dedim. O da şuradaki işte, artık herhalde anladığım kadarıyla yara kapanmak istiyor. Kapanmıyor. Demir olduğu için, kapanamadığı için acı veriyor ama olsun ya. Sayenizde bir de meyve yemeyi öğrendim. Ben normalde meyve yemezdim yani. Kelle paça. Ömrümde toplasan 2 sefer içmem yani, ama kelle paçayı da öğrendik. Kemik kaynamamız da çok iyi bu arada beslenmede. O da Halil Benim Hoca konum mı? değil ama beslenmesi değil. Halil Hoca söyledi. Onu sağ olsun Sedat Bey de, Halil Hoca da söyledi. Kemik kaynaması gayet iyi gidiyor diye. Ama dediğim gibi bu süreç içerisinde ben de biraz size göre de ayak uydurmaya çalışıyorum. Yani meyve, kelle paça. Bir Halil Hoca ile işte burayı dıtlıyoruz. Sigara konusunda şeyimiz vardı. Onda da düşürebildiğimiz kadar düşürdük ama onları meyveyle örtbas ediyorum. Böyle meyveyle kapatıyorum. Burada kalmıyorsunuz. Hani evden gidip geliyorsunuz. Tabii tabii. Hani dışarı çıkmak zor mu? Hani ne bileyim. Bildiğim kadarıyla dışarıda geziyorsunuz. Hani dışarı çıkıp Ya oturuyorsunuz arkadaşlarınızla şey yapıyorsunuz. Yani espri gibi gelebilir ama ben bu halimle bara bile gidiyorum yani. Öyle şey değil yani. Aynen biliyorum işte. Tabii tabii. Çok zor oluyor musun hiç? Yo, merdivenlerden iniyorum çıkıyorum yani, çok da şey olmuyor yani, ben bu halde dışarı çıkıyorum, öyle çok büyük bir eksiklik yaşamıyorum, sadece eşortmanı giyiyorum zaten. Ha tabii, insanların şeyi var mesela, tepkisi çok komik, böyle ilk baktığımda ayağında bir sürü demir var, ne oluyor, kaza mı geçirdin, hayır boy uzatma ameliyatı diyorum, ya bırak diyor, boy uzatma ameliyatı mı olur diyor. Şimdi sosyal medyada bilenler biliyor zaten. Sürekli mesaj atıyor. Kaç santim oldun abi, nasıl oldun abi, işte bu süreç nasıl ilerliyor da. Dışarıda ilk defa mesela oturduğum mekanda biriyle konuşurken veya garson, müşteri olsun, hemen geçmiş olsun abi, hayırdır diyor, boy ameliyatı diyorum. Bırak abi ya diyor, boy ameliyatı mı varmış? Lan boy ameliyatı işte. Baktım inanmıyor, kardeşim ip gaziyim. Oldu abi diyor şimdi diyor. Yani o yüzden enteresan ama güzel. Onlar biliyor, mesela günlük mesaj atıyorlar. Kaç santim oldun, süreç nasıl işliyor? En çok da sorulan soru ne kadar? Aynen. Ama iyi gidiyoruz. Çünkü burada insanlar geldiği şeyden çok korkuyorlar. Hani ameliyat olacağım, sürekli yatacağım. Hani hiç ayağa kalkamayacağım. 3 ay boyunca yataktayım gibi düşünüyorlar aslında ameliyattan. Çünkü çok ağrılı olduğunu düşünüyorlar. Hani hiç kalkamayacağım, hiç yürüyemeyeceğim kafasına giriyorlar. Ben onu ilk gün söyledim. Halil Hoca ile ilk görüştüğüm zaman, ilk tanıştığım zaman da söyledim. Yok aslında, zaten öyle bir şey olmuş olsaydı ben o topa girmezdim.
Yani gerçekten o topa girmezdim çünkü ben çok fazla hiperaktif bir adamım. Yerimde duramayan biliyorum. bir adamım. Yani yatakta yok ya, o bana göre değil. Ama çok iyi geçti ya. Ben diyorum ya, zaten o ilk ameliyat olduktan ilk bir haftayı unutmak istiyorum. Hafızalarımdan silmek istiyorum. Ondan sonraki süre ben zaten normal standart hayatın akışı gibi geçmeye başladı. Sadece o ilk bir hafta var ya, o beni çok bitirdi. Yani ben hep söylüyorum ama ilk bir hafta, 2 hafta biraz zorlu geçiyor. Mesela Halil Hoca'ya da söylediğimde aslında çok da komik olmuştu benim ameliyata başlangıcım. Tamam dedim, hemen yapalım dedim. Çünkü hemen yapalım, çünkü bu düşünürsen yapabileceğim bir ameliyat değil. Çok radikal bir karar. Ne oldu? Hemen 3 gün sonra ameliyata girdim. Dedim ki ben pişman olacağım, onun farkındayım. Ama nasıl pişman olacağım? Ameliyattan çıktıktan sonra. Ameliyattan çıktıktan sonra zaten pişman olsam ne olacak? Sürüvene katılıver dedik. Hiç gerek yok ama şu anda çok iyiyim. Yani gayet. Şu an pişman değilsiniz ama. Yok yok, number one. Bak işte hocamız da geldi. Hemen yaraya bakan hocamız. Ama iyi gidiyorsun. Nasıl? Hastanızdan memnun musunuz? Çok memnunum. İyi ki böyle bir hastamız var. Övün beni lütfen. Dayan olmadı. Vallahi iyi gidiyor arkadaş ama. İyi, süper. Sen memnun musun abi? Sen Ben çok öylesin memnunum ya, valla. vallahi. Durum muhteşem. Ya biraz tabii gerilmeler falan oldu. Kas gerilmeleri, özellikle arka kas grubunda. Değil mi? Ama o da 6 santimden fazlaysa o da normal yani şu an. İyi gidiyoruz ya, güzel gidiyoruz. Hareketlerimizde bir sıkıntı yok. Diz İleriki bükme falan zamanlarda muhteşem. bir daha video yapar anlatırız böyle. Bir 3 haftamız var zaten. 3 hafta sonra çıkaracağız. Sonra da artık toparlayacağız. Bu ayın sonunda çıkıyor zaten arkadaşlar. Aynen. Yani bu ayın sonundan artık kaç, herhalde aşağı yukarı tahminimce 8-8,5. Bizim hedefimiz 9 gerçi. Belki 9,5'u da buldururuz. Tabii. Peki fark hissediyor musunuz 7 santim? Bak o ne zaman hissettim biliyor musun? Sürekli oturdum, yani kendi evimde banyoda elimi yüzümü yıkadım, lavabo. Hı hı. Ulan bir lavabo küçülmeye başladı böyle, tamam mı? O an anladım ben uzamışım yani. O an anladım. Lavabo küçülmeye başlayınca anladım ben uzamışım. Ama bakalım, her şey iyi gidiyor, güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim cevaplarınız için. Call me a